Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Milattan önce 489 yılında yaşanan ve Beni İsrail'in Cenab-ı Hakk'ın lanetlediği bir fiili işleyip peygamberlerin öldürülmesinin ardından bu süreç içerisinde Hz. Üzeyir Efendimizin doğum anına gidiyoruz. Milattan önce 487 yılında kendisi Beytünnasır'ın ölümünden sonra bugünkü kayıtlardan farklı olarak, çünkü bugünkü kayıtlarda Beytünnasır'ın yaşadığı dönemi takip ettiğimiz zaman ömrünün en az bir 270 sene olması gerekliliği doğuyor ki bu durumda bazı kaynaklardaki yanlışlıklar söz konusu oluyor. Beytünnasır'ın ölümünden sonra Babil sürgününde Hicaz yoluna geçmiş olan bir ailenin evladı olarak dünyaya geliyor Üzeyr Aleyhisselam. Üzeyr Aleyhisselam'ın en önemli özelliği daha 1,5 yaşındayken sözünün çok net ve keskin konuşuyor olması. Babası onu etrafındakiler anlamasın diye sürekli işe, tarlaya, koyunlara bakmaya, bir başka şeye doğru yöneltirdi. Zira Üzeyr Aleyhisselam 5 yaşına geldiği zaman Tevrat'ta var olanları biliyormuşçasına etrafındaki insanlara hak ve hakikati söylerdi. Babası onu her seferinde ciddi anlamda saklamaya çalışırdı. Günlerden bir gün Kudüs'e bir yolculuğa çıkmak zorundaydı babası. Hicaz yolundaki ticaretin bozulmasıyla beraber Kudüs'e götürmesi gereken bir mal vardı. Bu malı Kudüs'e götürecekken Üzeyr Aleyhisselam da kendisiyle beraber gelmek istediğini söyledi. Babası Üzeyr Aleyhisselam'ın gelmesini istemiyordu çünkü yaşı henüz oldukça küçük ve sözleri keskin, net, karşısındaki insanı kocaman bir adam gibi konuşabilen bir çocuktu. O insanları uyarıyor, değiştiriyor. Pek çok insana daha henüz çocukken, peygamberlik vazifesi falan yokken dahi insanları namaza başlatıyor, alıştırıyordu. Bu farklılık civar insanlar tarafından oldukça hoş görülüyordu. Yaşadıkları bölgede, köyde bir kıskançlık yoktu ama 489 yılında meydana gelen ve peygamberlerini katleden bir toplumun içerisinde şimdi ticaret yapmak üzere gidiyor olmak onlar için zor bir süreç olabilirdi. Geceliğin uyuyan Hz. Üzeyr Efendimizin babası rüyasında onu Kudüs'e götürmesine dair bir emir aldı. Tıpkı Hz. İbrahim Efendimizin Hz. İsmail Efendimiz'i yolculuğa çıkarması gibi bir durum. Bu durum karşısında bir gün daha beklemeye niyet etti. Ancak gündüzleyin annesi de aynı rüyayı gördüğünü ifade edince babası onu da peşine takıp götürmeye niyet etti. Yolculuk devam etti ve Kudüs'e geldiler. Kudüs'e geldiklerinde Hz. Üzeyr Aleyhisselam 6 yaşında ve bir eşeğin sırtındaydı. Ama hem etrafa bakışı hem sözleriyle 6 yaşındaki bir çocuk gibi davranmıyordu. Bu yolun içerisinden geçerken Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesindeki olay hasıl oldu. Cenab-ı Hak Bakara suresi 259. ayet-i kerimede şöyle buyuruyordu. Yahut şu kimse gibisini görmedin mi ki o bir şehre uğramıştı, o şehir altı üstüne gelmiş ıpıssız yatıyordu. Bu şehir Kudüs'ün girişinde var olan bir topluluk, bir bölge. Peygamberlerini öldürdükten sonra söylemiştik ya, büyük hastalıklar, kıranlar geldi, deprem oldu. Her taraf karanlıklar içerisinde Kudüs harap olma sürecini yaşıyor. Pek çok Beni İsrail gitmiş, artık evlerinde hastalıklarından dolayı ölenler var. Ve bulaşıcı olmayan bu hastalık insanları ayakta yürürken dahi öldürüyor. Ve o şu sözü söyledi ayet-i kerimede beyan ettiği üzere. Bu şehri bu ölümünden sonra Allah nereden diriltecek? Bu söz eğer 17, 18 ya da daha yukarıda yaşlarda sahip olan bir insan tarafından beyan ediliyor olsaydı elbette daha keskin cümleler görüyor olacaktık. Zira bunun en önemli delili, küçük bir ara vererek ifade etmek gerekirse, Bakara suresinin bir önceki 258. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak çok önemli bir işaret veriyor bizlere. Şöyle buyuruyor: Allah kendisine hükümdarlık verdi diye
İbrahim'le Rabbi hakkında hüccet yarışına kalkarak tartışanı görmedin mi? İbrahim ona benim Rabbim odur ki hem diriltir hem öldürür dediği zaman ben de diriltirim ve öldürürüm demişti. İbrahim Allah güneşi doğudan getiriyor, haydi sen onu batıdan getir deyiverince o inkar eden herif dona kaldı, fakat Allah zalimler topluluğunu başarılı kılmaz. Bir sonra 260. ayet-i kerimede yani Allah-u Zülcelal şöyle buyuruyor. Bir zamanlar da İbrahim ey Rabbim göster bana ölüleri nasıl diriltirsin demişti de Allah inanmadın ki buyurunca inandım fakat kalbimin iyice yatışması için, mutmain olması için demişti. Ayet-i kerimenin devamında ifade edilenlerle beraber anlıyoruz ki Hz. İbrahim Efendimiz'le beraber anlıyor olması Üzeyr Aleyhisselam'dır bütün tefsir kaynaklarında bu Bakara suresi 259. ayet-i kerimedeki muhatap olunan zat için söylenen ayet-i kerime, anlıyoruz ki burada Hz. İbrahim Efendimiz gibi aklı başında çok net bilgi sahibi bir peygamber gibi değil, bir çocuk gibi bir soruyu sorarak şöyle buyuruyor. Bu şehri bu ölümünden sonra Allah nereden diriltecek? Aslında bu sorunun temel bir başka özelliği var. Zira Hz. Üzeyr'in çocuk yaşta buraya gidiyor olması onun Kudüs'ü görmek istemesinden kaynaklanıyor. Ve orada yaşanmış olanlardan çok net bir şekilde henüz haberdar değil. Babası yolda söylüyor oradaki insanların ehli imanı öldürdüğünü, o insanlara kötü davrandığını, konuşmaması gerektiğini, her önüne gelenle muhabbet etmemesi gerektiğini birkaç defa yol boyunca uyarıyor. Ama onun üzüntüsü kelime-i tevhid uğrunda bir çocuğun üzüntüsü, onların yeniden nasıl Kudüs'e sahip çıkacaklarına dair. Ve Allah Azze ve Celle buyuruyor. Bunun üzerine Allah onu 100 sene öldürdü, sonra diriltti. İşte Hz. Üzeyr Aleyhisselam 6 yaşındayken bu soruyu sormasının ardından eşeğin üzerinde giderlerken hafif bir uykuya dalıyor. Babası onun uykuya daldığını düşünüyor ama bir de bakıyor ki evladı vefat etmiş. Onun vefatının ardından annesine onu götürmeye niyet ediyor ve yolu henüz bitirmeden elindekileri bırakıp tekrar geriye dönmeye niyet ediyor. Etraftakiler onu oradaki gömülmesi gerekliliğine dair bazı sözler söylüyor elbette. Ancak Hz. Üzeyr Efendimizin babası tutamıyor kendisini, geri götürmeye niyet ediyor evladını. Yol boyunca onun teninin hiç soğumaması, hiçbir ölüm belirtisinin olmaması ona tuhaf geliyor. Geceleyin bir yerde uyuyakaldığında yine rüya görüyor ve rüyasında genç bir adam ona görünüyor, bir büyük zat görünüyor ve bu zat ona evladını evine geri götürmesini, onu bir sandukanın içine koymasını ve evinin içinde bırakmasını söylüyor. Ve bu dönüşten sonra gerçekten Üzeyr Aleyhisselam hiç kokmadan tazecik sımsıcak haliyle annesi onu gördüğünde büyük bir üzüntü yaşamasına rağmen aynı rüyayı görmüş olmasında İzzet-i Celali'nin bir ikramı olduğu anlayışıyla onu bir tabuta koyup evlerinin içerisine koyuyorlar. Sonra diriliyor. İşte bu diriliş onun vahyi ilahisiyle beraber hasıl oluyor ki Cenab-ı Hak ona şöyle buyuruyor. Ne kadar kaldın diye sordu. O da cevap verdi. Bir gün yahut bir günden az kaldım dedi. Allah buyurdu ki hayır 100 sene kaldın. Öyleyken bak yiyeceğine içeceğine henüz bozulmamış, eşeğine de bak. Hem bunlar seni insanlara karşı kudretimizin canlı bir göstergesi kılayım diyedir. Hele o kemiklere yani kendinin veya eşeğinin kemiklerine veya her ikisine bakıldığında bak onları nasıl birbirinin üzerine kaldırıyor, sonra onlara nasıl etki yediriyoruz. Bu şekilde ne zaman ki ona gerçek apaçık göründüğü şimdi biliyorum dedi. Gerçekten Allah her şeye kadirdir. Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle hasıl olan bu olay Üzeyr Aleyhisselam'ın bir peygamber olarak vazifelenmesi sürecini başlatmış oldu. Bu süreç Siyer-i bir yolculuğunda olduğumuz için elbette kısaca beyan ettik ama esasında bayağı uzun bir mesele. Annesinin artık böyle vefatının son anlarına denk gelen Üzeyr Aleyhisselam ise artık hala 6 yaşının devamını yaşıyor. Halası tarafından büyütülüyor ve en önemli tarafı şu. Tevrat'ın kaybolduğu
Beni İsrail'in lanetlenip bütün bilgiden, esastan, özellikten, tevhidden caydığı, yoldan çıktığı ve tarumar olduğu bu süreçte Tevrat'ı yazmaya başlıyor. Aynen Hz. Musa Efendimiz'e indirildiği gibi. Kendi yaşadığı bölgede tevhidi yeniden yaymaya başlıyor. Ancak Kudüs'e gitmesi ise bayağı uzun sürecek. Hz. Üzeyir Aleyhisselam'ın Kudüs'e gelmesi milattan önce 370'li yılları, yani vefatından yaklaşık 9 yıl kadar öncesine kadar aksıyor. Çünkü Kudüs'tekilerin bir peygamberi kabul etmesi oldukça kolay olmayacak ama civar bölgedeki her insan Hz. Üzeyir Aleyhisselam'ın bu üstünlüğünü anlamış durumda. Artık o şehir kapısına geldiğinde Tevrat'ın hükümlerini yeniden yazmış ve aynısıyla yazmış, aynısıyla ibarelendirilmiş olan Hz. Üzeyir Aleyhisselam bu noktadan itibaren bu büyük yalnızlık sonrasında Beytül Makdis'e gelen bir alim olarak, bir peygamber olarak kabul ediliyor. Ancak bu kabul süreci garip bir nazara doğru celbediyor. Zira Beni İsrail onun vefatından sonra ve hatta daha o yaşarken onun Allah'ın oğlu olduğunu söylemeye başlıyorlar. Hz. Üzeyir Aleyhisselam göğe çekilecek olan ilk insanın kendisinden sonra kendisiyle sınırlı olmadığını, kendisinden sonra bir Hz. İsa'nın geleceğini, onun gelişinin de aslında Nur-u Ahmet'in Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdecisi olduğunu, gerçek müjdecinin o olduğunu her ne kadar söylese de pek anlayamıyorlar Beni İsrail. İçinden yine yoldan çıkanlar Üzeyir Aleyhisselam'a yine Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere Allah'ın oğlu deme cüretinde bulunuyorlar. Hz. Üzeyir Aleyhisselam Kudüs'te vefat ediyor ve Kudüs'te defnediliyorlar. Kendi definlerinin ardındansa bir 100 yıllık daha dönem geçiriyor Beni İsrail. Elbette içinde alim sınıfı ulema Hz. Üzeyir Aleyhisselam'ın kabri başında ve onun yanında yapılan mescitte eğitimlere devam ediyorlar. Ancak hakikat dediğimiz gibi Beni İsrail bu çarpık düşüncesiyle insanlık tarihinde hep gördüğümüz üzere yaşanan bu büyük mucizeyi öğrendikten sonra, hele ki onun Tevrat'a olan beyanatlarına her ne kadar kabul edip iman ile yine müşerref olsa da önemli bir kısmı, son böyle Hz. Zekeriya'nın doğumuna gittiğimiz o süreçte milattan önce 250'li yıllardan sonra ise Hz. Üzeyir'in Allah Azze ve Celle'nin haşa ve haşa ve haşa onun oğlu olduğunu beyan etme cüretinde bulunuyorlar. Elbette ki bu cüretin karşısında yeniden hak ve hakikati beyan etmek üzere Hz. Zekeriya Aleyhisselam geliyor olacaklar. Ancak onun gelişi öyle normal tarihsel bir süreçte olmadığı gibi onun için de bambaşka bir süreç yaşanıyor olacak. Zira şimdi tarihin ikinci İskender'i, Büyük İskender dönemini yaşıyor olacağız. Bu döneme Zülkarneyn Aleyhisselam'la karşılaştırmamak gerektiğini ve karıştırmamak gerektiğini daha önceki derslerimizde detaylı olarak beyan etmiştik. Tekrardan dinlerseniz hatırlarsınız efendim. Efendim yarın Allah nasip ederse hem Büyük İskender'i hem de onunla beraber aynı dönemde yaşamış olan Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'ı konuşuyor olacağız. Bugünlük kalın sağlıcakla.